Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız çocuklarımız için çok güzel modelli bir bebek eteği yaptım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bu eteğin örgüsü hem çok kolay hem de çok şık arkadaşlar. Bir günde örüp bebeğinize veya kız çocuğunuza giydirebileceğiniz güzel modelli bir etek arkadaşlar. Ben bugün bu etek anlatımını 1-2 yaş arası bebekler için anlatıyorum. Ama siz bu başlama zincir sayısını daha az yaparak yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. 5-6 yaşında, 10-15 yaşında kız çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Kendiniz için de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bel örgüsünden başlıyoruz örgüye. Bu bel örgüsünü yapacak olduğunuz kişinin veya çocuğun beline ölçerek zincir ile başlarsanız çok güzel olacaktır. Etek yüksekliğinde tercihinize göre istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu etek örgüsünde iplik olarak ben gri renk iplik kullanmayı tercih ettim. Gri ve pembe rengin uyumunu ben çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir gri iplik kullandım. Ben bugün bu marka bir iplik kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 345 metre iplik var arkadaşlar. Bu iplikten bir adet iplik olması yeterli. Ben bugün bu marka ipliği kullandım. Siz istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak bu eteğin örgüsünü yapabilirsiniz. Bunu kullanmanız gerekmiyor arkadaşlar. Pembe renk olarak da Alize Şeker'in bebe ipliğini kullandım. Bu iplik üzerinde de bakın yine 100 gram iplikte 320 metre var. Kalınlıkları birbirine eşit arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Tığ olarak da elimin sıklığına, kullandığım ipliklerin kalınlığına uygun olarak 3 mm tığ kullandım. 5 numara 3 mm tığ arkadaşlar. Bel örgüsünün buraya da dantele taktım. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir dantel taktım. Siz bunun yerine kurdale yapabilirsiniz veya hiçbir şey takmadan öyle kullanabilirsiniz. Beli elastiki bakın. Eteğin bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bel örgüsünün buradan genişliğini ölçüyorum. Bakın 23 santimetre. Bu da 46 santimetre genişlik arkadaşlar bakın. 46 santimetrelik bebek bel ölçüsüne göre demektir. Yüksekliğini ölçüyorum. Uç noktaya kadar olan yükseklik 26 santimetre. 1-2 yaş için güzel bir ölçü. Bu yükseklik tercihinize göre daha kısa da olabilir, daha da uzun olabilir arkadaşlar. Bu model sıralarını siz 1-2 sıra fazla da yapabilirsiniz. Bu ölçüde yapmak istiyorsanız daha az da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde dantelasını bağlıyorum. Şık oluyor arkadaşlar. Dantel kız çocuklarına çok yakışıyor. Ben bu eteği bir takım olarak yaptım arkadaşlar. Güzel bir bolero yelek yaptım. Bakın bu şekilde. Yine aynı ölçüde 1-2 yaş arası kız çocuğumuz için yaptım ben bu bolero yeleği. Bu bolero yeleğin anlatımında ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Eğer siz de benim gibi böyle güzel bir takım yapmak isterseniz bu yeleğin olduğu YouTube linkini ben bu izlediğiniz videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlediğiniz videonun bu açıklama bölümünde bulunan tığ işi yelek linkine tıklarsanız benim gibi güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel eteği yapacağız arkadaşlar. İpliği tığı hazırlayalım. Bu kolay ve güzel eteğin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye zincir yaparak başlıyoruz. Zincire başlamak için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Yavaş gösteriyorum. Bakın bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz.
ve zincirleri yapmaya başlıyorum. ...90 zincir yaptım arkadaşlar ben. Bel ölçüsüne göre yapıyoruz bu zincir sayısını. Sizin elinizin sıklığına ve ipliğinizin kalınlığına göre bu zincir sayısı daha az veya daha çok olabilir. Bu zinciri yapacak olduğunuz bebeğinizin veya kız çocuğunuzun bel ölçüsüne göre yaparsanız çok iyi olur. Zinciri bebeğinizin veya çocuğunuzun belini ölçerek yapın arkadaşlar. Kaç santimetre zincir yaptığımı ölçüyorum. Şu şekilde bakın, sıfır noktasına tutuyorum. Ölçtüğüm zaman 42 santimetre zincir uzunluğu var. Zinciri çektirmeden ölçüyorum bakın. Sizin elinizin sıklığına göre bu 42 santimetre için daha az veya daha çok zincir yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Bu zincirleri de çok sıkı yapmayalım. Şimdiki sırada bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3. Tığın üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bir sıra trabzan sırası yapacağız. Diğer zincirler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Her zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak tamamladım. Bir sırada 90 trabzan oldu arkadaşlar. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan. Bununla birlikte toplam 90 trabzan var. Bakın. Şu şekilde, çok sıkı değil bakın arkadaşlar, esniyor. İkinci sıradayız. İkinci sıraya geçerken bu trabzan sırasını birleştiriyorum. Bakın şu şekilde elimle düzeltiyorum. Düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Bu son ilmek ile bu 3 ilmek atlayarak burada yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın burayı birleştirdim. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İpliği tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanı, bakın bu trabzanı tığı boşluğa takıyorum. Düz taraftan boşluktan trabzan yapıyorum. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Görüntü olarak böyle bakın. Bir düz bir ters boşluklardan trabzan yaptık. Görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın bir trabzan kaldı burada arkadaşlar. Bu trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu sıra başında bakın bir düz trabzan yapmıştım. Bunun üzerinde bulunan ilmeğe ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu 2 zincir yaptığımda ters tarafta görünen trabzan oldu bakın. 2 düz boşluktan alarak yaptığım trabzanın ortasında bu 2 zincir ile sıraya başladığım ters tarafta görünen trabzan oldu. Bu bir alt sırada düz trabzan sırası yaptığımız sırayı da burada birleştirelim. Bakın burada ipliğin ucu duruyor. Bunu
burada 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzanın ilk zincirin üzerine tığ taktım, ilmek aldım. Bakın ilmeğin içinden ipliği geçiriyorum. Bakın sırayı birleştirdim. Şu şekilde arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yapacağız. 2 zincir yapıyorum. İlk trabzanı bakın düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Görüntüsü böyle. Nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan ile ilk yaptığım bu trabzanı ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın görüntüsü böyle arkadaşlar. Bir sıra daha bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde bakın boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafta gördüklerimi düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta gördüklerimi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar sırayı birleştirdim. 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Siz bunu yeterli görüyorsanız buradan itibaren model yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Ben bir sıra daha nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk gördüğüm düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak birleştirdim. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu arkadaşlar. Santimetre olarak da ölçüyorum genişliğini. Bakın şu şekilde ölçüyorum. 3,5 santimetre genişlik var. Bu benim tercihime göre yeterli. Siz bunu bir sıra önceden de bırakabilirsiniz. İsterseniz bir sıra daha bir düz bir ters örgüler yapabilirsiniz. Bu sıradan itibaren model yerleştirmeye başlıyorum. 3 zincir yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde model yapıyoruz. Aynı ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan oluyor. 2 trabzan oldu. 2 zincir, aynı ilmek içine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. ilmek içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum.
2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz bu, bakın. Model olarak çok kolay, gördüğünüz gibi. Bir ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Diğer ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak tamamladım. Son model ile ilk yaptığım bu modelin, bakın bu ilk ilmeğin üzerine tığ takarak ilmek kaydırması yapıyorum. Model sırasını bitirdik arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum. Bakın bu işaretli yerden şuradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bir sırada 30 model var. İkinci model sırasındayız. İkinci model sırasını bu model ortasında bulunan 2 zincirin üzerinden başlayacağız. Oraya ilmek kaydırması yapıyorum. Tığı bakın ilk ilmeğe taktım. İlmek kaydırması yaptım. 2 zincirli boşluğa tığ taktım. İlmek kaydırması yaptım. Bakın 2 zincirli boşluktayım. 3 zincir yapıyorum. Bu 2 zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasında bulunan, bakın bu 2 zincirin üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı yaptım. Diğer model ortasına da aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada da bakın bu model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Son ilmek ile burada yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın sırayı birleştirdim. Görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Üçüncü model sırasındayız. Üçüncü model sırasını yapmak için bu model ortasında bulunan 2 zincirli boşluğa ilmek kaydırması yaparak geçiyorum, bakın. 2 zincirli boşluktayım. Bu sıradan itibaren model örgüsüne 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak devam edeceğiz. 3 zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bu 3 zincirde 1 trabzan, 3 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasında bulunan 2 zincir içine de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum.
Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın burayı birleştirdik arkadaşlar. Bu sırada model ortasında bulunan 2 zincirli boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Bakın görüntüsü böyle oldu. Buraya geçmek için ilmek kaydırması yapıyorum. Bakın bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım, çektim. 2 zincirli boşluğa tığ taktım, ilmek aldım, çektim, ilmek kaydırması yaptım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. 3 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. Diğer model ortasına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. İlmek kaydırması yaparak birleştirelim. Model ortasına geçiş yapalım. Buraya da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde artık örgüye devam edeceğiz. Etek bölümünün örgüsü bu 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde model ile devam edecek. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Etek bölümünün örgüsünü 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde modeller yaparak devam edelim. Eteğin örgüsünü modelli sıra olarak bu renk ile 13 sıra yaptım arkadaşlar. Başlangıçtan itibaren sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. sıranın sonunda ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. İpliği kesiyorum. Buradan itibaren farklı bir renk ile devam ediyorum. Siz isterseniz kendi rengiyle devam edebilirsiniz. Bakın. Eteğin model bölümünü ilk 2 sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. 3. sıradan itibaren de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ettim. Bu sıradan itibaren trabzan sayısını arttırıyorum. Bu renk bir pembe ile devam ediyorum arkadaşlar. Gri ile pembe renk uyumunu ben çok seviyorum. Onun için buradan itibaren pembe renk ile devam ediyorum. Bakın bu model ilk modelin ortasından başlıyorum. İpliği bağlayabilirsiniz veya ilmek yapabilirsiniz. Ben ilmek yapıyorum bugün arkadaşlar. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Modelleri 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde yapacağız. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu 2 zincirde 1 trabzan. 3 4 oldu bakın. 2 zincirde 1 trabzan, 2 zincir yapıyorum. Aynı yere 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. İpliği tığ üzerine alıyorum. Diğer model ortasında bulunan 2 zincirli boşluğa 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyorum. Açılan bir etek olacak arkadaşlar model olarak. Diğer modele de aynı şekilde 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Artık modeli 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Bir sonraki sırada yine bu 2 zincirli boşluklara 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapalım.
eteğin örgüsünü bu şekilde devam edelim. Pembe renk iplik ile üst sıra 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde tamamladım. İpliği burada kesiyorum. Görüntü böyle oldu. Gri renk iplikten sonra 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak 3 sıra pembe yaptım. Bu yükseklik benim için yeterli. Siz eteğin yüksekliğini daha uzun olsun istiyorsanız pembe renk yaptığım sıradan bir sıra daha devam edebilirsiniz arkadaşlar. 1-2 sıra devam edebilirsiniz. Tekrar gri renk ipliğe başlıyorum. Bakın bu ilk modelin ortasından ipliği bir defa bağlıyorum. İlmek aldım. Zincir yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı yere trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir. Trabzan yapıyorum. 8 trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın bu 3 zincir yaptığımda bir trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 zincirin üzerine 8 trabzanı yaptım. Aralarda birer zincir yaptım. İpliği tığ üzerine alıyorum. Diğer model ortasına da 8 trabzan yapıyorum. Trabzan aralarında birer zincir yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Sayıyorum hemen. 2, 4, 6, 8 oldu. İpliği tığ üzerine alıyorum zincir yapmadan. Diğer model ortasında bulunan bakın boşluğa da 8 trabzan yapıyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model ile burada yaptığım ilk modeli ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu 2 zincirden sonra burada bir ilmek var. Bu ilmeğe tığ takıyorum, ilmek kaydırması yapıyorum. İki modeli birleştirdik arkadaşlar. Gri renk ipliği burada kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi pembe renk iplik ile son sırayı yapıyorum. Minik pıtırcık modelleri yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu ilmekten pembe renk ipliği bir defa bağlıyorum. Aynı ilmekten bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın bu iki trabzan arasına bir zincir yaptım. O zincire sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Bir zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzanların arasına batıyorum arkadaşlar bakın. 3 zincir, 2 trabzan arasına sık iğne. Bir, iki, üç. Bakın 2 trabzan arasına sık iğne yapıyorum. Bakın modelin birisini bitirdim. 3 zincir yapıyorum. Diğer modelde bakın bu 2 trabzan arasına sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum.
3 zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum bakın. Bu şekilde biraz dalgalı bir model oluşuyor gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda son model ile ilk modeli ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Bu ilk yaptığım ilmeğin buraya ilmek kaydırması yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çok şık oldu gördüğünüz gibi. Hem kolay hem de şık bir etek yaptık. Uç bölümü de dalga dalga çok güzel oldu. Eteğin örgüsünü tamamladık. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın beli elastik oldu zaten, esnek arkadaşlar. Buraya kurdale takabilirsiniz, dantel takabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde bakın bir dantel var. Bunu takmak istiyorum. Buraya takarak bağlayabiliriz. Bitmiş olarak size ölçülerimi söylüyorum. Bel örgüsünün buradan genişliğini ölçüyorum. 23 santimetre. Esnek arkadaşlar. Açılıyor bakın. Esnememiş haliyle 23 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Başlangıçtan bitmiş olarak 26 santimetre. Ben bugün bu eteği 1-2 yaş arasındaki kız çocuklarımız için yaptım. Siz istediğiniz yaş aralığında yapabilirsiniz. Danteli de dediğim gibi bel örgüsünün buradan bakın, şuradan orta noktadan başlayarak tığ yardımıyla veya herhangi bir iğne yardımıyla takabilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.